Selamlar. Yine bir akşamda birlikteyim sizlerle. Şu an ekranları başında. Burada izleyen herkese teşekkür ediyorum. Umarım iyisinizdir dostlar. Tüm dostlarıma, keyfi yerinde olmayan, çok zor şartlarda olan, deprem bölgesinde olan herkese kolaylıklar, huzur, çok çabuk bütün işlerinin, hayatlarının bir an önce inşallah düzelmesini diliyorum. Evet dostlar, bugün 24 Şubat 2023 Cuma. Cuma günü gökyüzünde neler var onları konuşacağız. Bakalım nasıl enerjiler altındayız. Ve tabii şu anda gökyüzünde çok güzel bir dizilim var. Zaten gökyüzüne bakanlar internette de gezdiyseniz görmüşsünüzdür. Şu anda Venüs, Jüpiter, Ay pırıl pırıl çıplak gözle görünür vaziyette bir dizilim oluşturdular. Jüpiter Venüs'le beraber zaten Mart ayının ilk günlerinde tam da böyle kavuşumda olacaklar. Bugün tabii Ay da orada olunca bu üçlü görünüm hem görsel olarak çok güzel bir etkileşim sunuyor. Aynı zamanda da şanslı kabul edilen bir görüntüdür, bir dizilimdir. Hepsi de iyicil gezegenler sonuç olarak. Özellikle cesaret bakımından hani Koç burcunda olduğu için birçok işi, duyguyu, konuyu böyle toparlamak için özellikle yani gerçekten güzeldir ki bu Mart'ın ilk günlerine kadar sürecek, devam edecek. Evet, bu sabah saat 10'dan sonra Ay artık Boğa burcuna geçecek ama şöyle görmek isteyip belki göremeyenler için şuraya bir görsel hazırladım. Bakın şu anda gördüğünüz gibi çıplak göze baktığımızda Jüpiter, Ay ve Venüs görünür pozisyondalar. Bu ne demek? Dünyaya yakın oldukları anlamına geliyor. Dünyaya yakın olan gezegenlerin de etkileri güçlü olur. Bu her gezegen için geçerlidir. Dolayısıyla da böyle özel bir şu anda dönem yaşıyoruz. Umarım iyi gelecektir inşallah hepimize sevgili dostlar. Evet, dilek dileyebilirsiniz. Motivasyon için çok iyidir. Dua etmek için çok güzeldir. Bir takım zorlu giden koşulları, konuları çok daha kolaylıkla halletmek için de yine güzel bir etkisi var sevgili dostlar. Evet, bakalım Cuma günü gökyüzünde neler var? Bu arada Cuma günü artık biliyorsunuz Koç burcundaydı Ay 2 günden beri. Ve bugün sabah saat 10.20'de son açısını Plüto ile kare yaparak boşluğa girecek. Sadece 1 saat kadar boşlukta kalıyor. 11.28'de Ay Boğa burcuna geçecek ve zaten dün de söylemiştim. Pazar günü akşam saat 18 hatta 19'a kadar Ay Boğa burcunda hafta sonu boyunca ve tabii Ay Boğa burcunda nasıl duygu hali nasıl olacak? Maddi, manevi güvenlik arayışı dediğimiz bir duyguda olacağız. Biraz daha boğalar gibi yaşayıp boğalar gibi hissedebiliriz. Duygusal manada. Maddi kaygılar, güvenlik kaygısı biraz artabilir bu arada. Tabii hepimiz depremle yatıp depremle kalktığımız için bu arada binalar, yapılar işte daha çok gündemimize gelir. Bunları daha çok düşünür ve konuşabiliriz. Tabii onun yanı sıra biraz böyle tarımla ilgili konular da gündeme gelecek. Beslenme ile ilgili konular gündeme gelecek. Kuraklıkla ilgili konular daha çok konuşulacaktır. Bu özellikle bu 2,5 günde. Peki açısal olarak neler olabilir? Şöyle bir sıralama yapmak istiyorum size. Bugün özellikle önemli işler için aslında sabah 09'da Ay'ın Satürn'e güzel bir açısı var. Ondan bir saat sonra zaten 10 gibi de dediğim gibi Plüto'ya kare yapacak. Günün ilk saatlerinde oldukça verimli aslında. Özellikle mesela çok erken saatlerde bir görüşme vesaire olabilirse daha kolay yardım alma bakımından mesela değerlendirebilirsiniz. Şimdi hemen 24'üne geçeceğiz ya, bu gece saatlerinde de bu arada çalışacaktır. Mesela gece mesai yapan dostlar, ne iş yapıyorsanız ticaret olabilir, uluslararası olabilir. Belki deprem bölgesinde arama, kurtarma veya benzeri konularda daha yine böyle bir kolaylıklar sağlar. Daha bir güçlü açıdır açıkçası. Evet, hemen 10.21'de Ay Plüto karesi, bu biraz manipülasyonlarla alakalı olan bir durumdur. Bu bir saatlik dönemi arkadaşlar, saat 10.20 ile 11.28 arası boşlukta olacağı için Ay
Değerlendirirken biraz hani şey yapın, bu saate es geçmenizi tavsiye ederim açıkçası. Hani bir şey planlamamak bu saate doğru olabilir. Evet, tam öğleye doğru saat 11.28'de artık ay Boğa burcuna geçecek. Bir gün içinde aslında güzel açıları var ayın. Mesela akşam 20, 20.56, yine 21 sıralarında ay peş peşe kuzey düğüme, güneşe ve güneş de düğümlere sekstil yapacak. Yani bugün öğleden sonraki saat diliminde bizim için hem duygusal anlamda hem fiziksel anlamda güzel enerjiler var. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hemen şu anda ben Türkiye haritasını açıyorum. Mesela Türkiye haritasında neler olabilir? Ay Boğa'ya geçecek ama hala bizim için daha o sosyal konular, yine devlet, meclis, farklı ülkelerle olan ilişkiler, gidiş gelişler vesaire, bu konular gündemde olacak. Ancak şimdi Venüs ve Jüpiter Koç burcunda olunca, biliyorsunuz Boğa burcunda Venüs yönetiyor. Şöyle baktığım zaman burada yine yönetimle ilgili bazı konuşmalar, durumlar, konular, bugünün temel dinamikleri olacak. Aslında sadece bugünün değil, pazar gününe kadar da bu böyle olacak. Bir takım güzel haberler duyabiliriz bu arada. Bir takım yeni gelişmeler duyabiliriz. Özellikle tabii boğa dediğimizde, dedim ya, topraklarla ilgili, belki yapılarla ilgili, inşaatlarla ilgili olabilir. Ve onun yanı sıra tabii biraz daha maddi güvenlikle sevdiğimiz insanları daha fazla güvence altına alma isteği de burada daha bir güçlü olacaktır. Tabii her zaman olduğu gibi yeme içme potansiyelleri artar Ay Boğa burcunda olduğu için. Onun yanı sıra mesela ne olabilir? Hemen başka bir harita açıp buradan size bakıyorum sevgili dostlar. Benim bir mouse'uma bir durum oldu. Sanırım bunu değiştirmem. Pillerimi değiştirdim ama hala problem var. Mesela şöyle baktığımda şu an Türkiye'nin haritası güzel açı alıyor. Zorlayıcı açılar da olsa da ama güneşimize şu an iyi açı yapıyor. Biliyorsunuz Balık burcunda ve bugün aynı zamanda başka mesela Şiron'umuzun hızlı yaraları sarmakla alakalı Mars'a, Türkiye'nin Mars'ına güzel açısı var. Hemen şöyle ben bir gün sonraya bakıyorum, bu açı devam ediyor. Yani aslında hafta sonu Türkiye'nin haritası çok da öyle zorlu açılar almıyor. Bilakis destek bulabileceği, yardım bulabileceği, biraz daha ahenkle, uyumla ilgili konuları ortaya çıkarıyor ama sanki biraz topraklar, işte tarım dediğim, su ile ilgili konular, bunlar biraz gündeme gelecek gibi duruyor. Evet değerli arkadaşlar. Evet, güzel aslında açılar var gün genelinde. Özellikle akşam saatleri, saat hani 19'dan sonrayı önemli işler için, bir takım çalışmalar için olabilir, görüşmeler için olabilir. Duygusal ihtiyaçlarınızı birilerine aktarmak için olabilir. Bence güzel bir cuma akşamı olabilir. Şimdi şöyle baktığımda, hani dün söylemiştim, Ay Boğa burcunda geçtiğimiz hani tutulmayı, dolunay derecesine gelecek cumartesi, pazar. Hani yine böyle yer sarsıntıları, toprakla ilgili konular, doğa olayları, benzer konuları tetikleyebilir. Onu yine söylüyorum. Cumartesi günü özellikle saat mesela 14-24 öğle saatleri, ay çünkü Uranüs'te kavuşacak. Bir de pazar günü yine öğle saatleri benzer etkiler var. Çünkü ay Satürn'e kare yapacak. Hem gece saatleri hem öğle saatleri. Yani cumartesi pazar biraz daha aslında hani bu risk diyebildiğimiz, olmayabilir ama olasılıkları güçlendirecek depremlerle ilgili, ama farklı şeyler de olabilir tabi. Hani çok büyük ihtimal değil bu. Zayıf bir ihtimal ama olma olasılığı olabilir. Artçılar olabilir mesela. Bunları hani aklınızda olsun, haberiniz olsun diye söylemek istiyorum sevgili dostlar. Zaten hepimiz şöyle yatıyoruz. Suyumuz yanımızda, bisküvilerimiz yanımızda. Eminim siz de öylesinizdir herhalde. İşte kimileri düdük falan almışlar ki özellikle tabii depreme daha yakın olan şehirlerde, bunlar büyük kent, mesela İstanbul özellikle, tabii onlar daha da çok fazla endişe içindeler. Çok fazla mesaj geliyor, arkadaşlar yazıyor, ediyor, soruyor ne zaman diye, ama bunu bilmek yani çok zor maalesef.
Ama biz ne yapacağız? Tedbirli olmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar sevgili dostlar. Evet, yorum yazabilirsiniz, yayınları paylaşabilirsiniz. Ondan sonra beğenin lütfen dostlar. Şimdi bu hafta Mart ayı, çok önemli bir Mart geliyor biliyorsunuz. Mart ayında, Mart ayı şöyle söyleyeyim size, Mayın tarlası gibi diyorum ben. Çünkü çok gezegen geçişi olacak. Çok önemli gezegen geçişleri olacak. En başta Satürn, Plüto gibi çok iki önemli gezegenimiz burç değiştirecek. Yani Mart ayı da tarihi bir ay aslında olabilir. Şimdi Mart ayı burç yorumlarımızı yarından itibaren böyle yavaş yavaş başlayacağım sizlere yayınlamaya. Önemli gerçekten. Bakalım hayat bize daha neler gösterecek sevgili dostlar. Özellikle 8 Mart'tan sonra, geçen gün de söylemiştim ama yine söyleyeceğim. 8 Mart değil aslında 7 Mart. 7 Mart, 21 Mart. Tabii bu sadece bunlar Dolunay ve Koç burcundaki yeni ay 0 derecede olacak 21 Mart'ta. Bunlarla birlikte tabii biliyorsunuz Satürn de bir karma gezegeni. Plüto zaten değişim ve dönüşüm ve son derecesinde şu anda hala Oğlak Burcu'nun son derecesinde ne yaptı? Plüto neydi? Yıkmakla ilgiliydi ya. Gerçekten tozu, dumana yaptı, kattı, bizi eritti, bitirdi, mahvetti. Evet, şimdi Kova'ya geçecek işte. Kova'da bizi yeniden ayaklandıracak, yeniden güçlendirecek. Çok daha güçlü olacağız. Çok daha akıllıca hareketler yapacağız. İnşallah temennimiz o yönde. Şimdi bakalım bugün gökyüzünde, güzel saatlerimizde neler varmış sevgili dostlarım. Evet. Cuma günü, pardon burada bir yanlışlık var. Hemen düzeltiyorum. Bu akşam yayında hep aksilikler oldu valla. Yarın 24'ü. Takvim karışmış. Evet. 24 Şubat 2023 Cuma. Sabah 7.35-8.31 arası. Bugünün en böyle yapıcı saati diyebilirim. Çünkü ayın Satürn'e de güzel bir sekstili var. Kalıcı bir şeyleri değerlendirmek için sabahın erken saatlerine uygun düşerse tabii kesinlikle değerlendirebilirsiniz. İkinci saat 14 ve 15 aralığında. Tam öyle saatlerine denk geliyor. Güzel de bir cuma inşallah hepimiz Allah'ın izniyle geçireceğiz. Bu saate mesela para işiniz varsa ki özellikle bak en önemli şeyi söylemedim size. Boğa burcuna geçecek ay zaten gündemimiz en başta para olacak. Para piyasaları da olabilir bu arada. Değerli tüm alınıp satılan kağıtlar vesaire, metaller, madenler gündemimizde olabilir. Şimdi bu saat önemli olacaktır o zaman. Saat 2 ile 3 arası finansal konularla ilgili beklentileriniz varsa, düzenlemeleriniz varsa, bir yerden bir şey bekliyorsunuz veya bir talebiniz var veya bir patrondan, aileden vesaire, banka olabilir işleriniz mesela. Bence bu saati değerlendirebilirsiniz. Diğer saatimde 21 ve 22 aralığında bu saatte şöyle haritayı açarak bu saatle ilgili daha kapsamlı bir şey söylemek istiyorum size. Mesela bu saatte beklenmedik bazı haberler gelebilir, telefonlar gelebilir. Beklemediğiniz bazı şeyler düşünebilirsiniz, hayal edebilirsiniz. Bunlar gerçeğe dönebilir. Fakat işle ilgili bir takım yeni fikirler oluşabilir. Haber gerçekten burada hani alma olasılığı var. Ay Boğa burcunda Uranüs'e doğru yaklaşacak tabii. Özellikle gece saatlerinde 24'ün akşamında. 25'inde zaten şunu da söyleyelim. Tabii Merkür'e de karesi olacak 25'ine geçtiğimizde. Aynı zamanda da burada Uranüs Merkür karesini de tetikleyecek. Evet, 24'ünün gecesi biraz dikkatli olmak gerekiyor açıkçası. Yine bu depremle ilgili ve iletişimde bir takım engeller, kısıtlamalar olabilir. Bir takım sıkıntılı durumlar olabilir. Telefonlarınızın şarjlarını dolu tutun. İnternet bağlantılarınızı kontrol edin mesela. Bunlar önemli olabilir. Yani şimdi Uranüs'le kavuşacak. Uranüs, Merkür. Yani burada
bazı sıkıntılar getirebilme olasılığı var açıkçası. Bazı kesintiye uğrayabilir bazı iletişim mecraları açıkçası. Zaten ona benzer durumlar da şu an yaşıyoruz. Bazı alanlarda. Böyle. Evet sevgili dostlar. Ama genel olarak bu vermiş olduğum saatler, ki özellikle en son verdiğim saat 21 ve 22 arası bugünün yine keyifli, güzel bir saati, zaman dilimi olacak diyorum. Evet, Mart ayı yorumlarımızla tekrar görüşeceğiz. Çok önemli sorularınız, vermek istediğiniz mesajlarınız olabilirse yazın lütfen. Mesela dünkü yayından sonra bir arkadaşımız, bir takipçimiz misafir etmek istediğini yazmış. Bir hanım ve çocuğuyla olan, hani erkeksiz yaşıyoruz çünkü kızımla diye belirtmiş oraya. Çok güzel bir şeydi. Umarım telefonlaşmışsınızdır. Benim cep telefonuma numaramı gerçi yazmıyorum ama şeyde var. Yayının altında numaram var. Bana ulaşabilirsiniz. Hani böyle yardımlaşmalar da çok güzel, çok anlamlı oluyor. Varsa talebiniz, Deniz Hanım işte şu yayını yap, işte şunlara bakar mısın bizim için diye fikirlerinizi de paylaşırsanız mutlu olurum diyorum. Evet, tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.